1550'li yılların başında, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına uzak bir diyarda bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bu kız çocuğu, Hristiyan bir ailede doğmuş ve asıl adı muhtemelen Sofia idi. Kaderin cilvesiyle yıllar sonra Osmanlı tarihine Safiye Sultan adıyla geçecekti. Safiye'nin kökenine dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak çeşitli rivayetler mevcuttur. Dönemin Venedikli bazı tarihçileri onun Arnavut asıllı olduğunu ve Dukakin bölgesindeki Rezi köyünde doğduğunu bildirir. Öte yandan, bir Alman gezgin olan Stefan Gerlach, Safiye'nin Bosna kökenli olduğunu ve daha şehzadeyken Murad'a Ferhat Paşa tarafından hediye edildiğini yazmıştır. Bir başka yaygın efsaneye göre ise Safiye Sultan, Venedikli asil bir ailenin kızı Sofia Baffo idi. Korfu valisi olan babası Cecilia Baffo'nun kızı olarak Venedik'ten ailesiyle seyahat ederken Osmanlı korsanları tarafından kaçırılmış ve köle olarak satılmıştı. Anlatılır ki dillere destan güzelliği sayesinde bu genç kız İstanbul'da Pera'daki esir pazarında hemen fark edildi. Hatta bizzat Nurben Sultan onun namını duyup görür görmez, oğluna uygun bir eş olacağını düşünüp yüksek bir bedelle Sofia'yı satın aldı ve saraya getirtti. Elbette bu hikayeler, saray efsanelerinin bir parçasıdır. Tarihçiler, babası Korfu valisi olan ve Adriyatik'te korsanlarca kaçırılan kişinin aslında Safiye değil, kayınvalidesi olacak Nurben Sultan olduğunu, iki hikayenin zamanla karıştırıldığını belirtir. Kesin olan şudur ki, o zamanki adıyla Sofia olan Safiye Sultan, henüz çok genç yaşta Osmanlı hareminin bir parçası olmuş ve hayatının akışı bütünüyle değişmiştir. Osmanlı kaynaklarına göre Safiye Sultan, 1563 yılında daha 13 yaşındayken saraya girmiştir. Genç kız, saraya geldiğinde gelenek gereği eğitimden geçirildi. Dil öğrenip İslamiyet'i kabul etti ve güzelliğine anlamı uygun düşen, temiz, saf anlamında Safiye adı verildi. Kaderi, Sultan II. Selim'in oğlu Manisa Sancak Bey'i Şehzade Murad ile tanıştığı anda mühürlenecekti. Henüz bir kariye adayı olarak sarayda bulunduğu yıllarda Safiye zarafeti, endamı ve zekasıyla çevresindekileri etkisi altına almıştı. Osmanlı saray geleneklerine göre şehzadelerin haremlerine sunulan gözdeler içinde hızla sivrilen Safiye, kısa sürede Şehzade Murad'ın dikkatini çekmeyi başardı. Manisa'daki Şehzade Sarayı'nda bir gün, Şehzade Murad'a takdim edilen genç kız işte bu Safiye'ydi. Söylenceye göre Safiye, Şehzade Murad'a götürüldüğünde üstünde işlemeli bir prenses kaftanı, yüzünde ise hem korku hem merak vardı. Murad henüz 20'li yaşlarının başlarında, babası Sultan II. Selim'in veliahtı olarak Manisa'da sancak beyliği yapıyordu. Karşısına çıkarılan bu ince yapılı, altın saçlı Venedikli güzel Murad'ın nefesini kesti. Safiye ağır adımlarla içeri alındığında, gözlerini yere indirmişti. Şehzade Murad ona yaklaştığında, bir an göz göze geldiler. İşte o anda aralarında sessiz bir bağ kurulmuş gibiydi. Murad, Safiye'nin zarif yüz hatlarına ve endamına hayran kalmış. Safiye ise karşısındaki bu kudretli şehzadenin şaşırtıcı derecede yumuşak bakan gözlerini fark etmişti. Bu ilk karşılaşmanın ardından Murad, Safiye'yi haremine aldı ve onu en gözde cariyesi yaptı. Genç kız, haremdeki terbiye ve bekleme döneminden sonra yaklaşık 15 yaşındayken Murad'ın resmi gözdesi oldu. Murad başka hiçbir kadınla birlikte olmayıp tüm sevgisini Safiye'ye verince, Safiye kısa sürede haseki mertebesine yükseldi. Şehzadenin gönlünde taht kuran Safiye, artık sıradan bir kariye değil, geleceğin haseki sultanıydı. Safiye ve Murad'ın Manisa günleri, aşk ve bağlılıkla geçti. Safiye Sultan'ın 26 Mayıs 1566'da Şehzade Mehmet adlı bir oğul dünyaya getirmesi, bu bağlılığı daha da güçlendirdi. Genç şehzade için ilk evlat heyecanı olan Mehmet'in doğumu, Safiye'nin saraydaki yerini iyice sağlamlaştırdı. Safiye, şehzadenin ilk ve uzun süre tek oğlunun annesi olmanın gururunu taşıyordu. Onun ardından birkaç sene arayla Ayşe Sultan ve Fatma Sultan adlı kız çocukları da doğurdu. Böylece hem bir erkek hem kız evlatlar vererek hanedanın geleceğinde söz sahibi olabileceğini gösterdi. Şehzade Murad bu dönemde Safiye'den başka hiçbir kadına ilgi göstermedi. Hatta Osmanlı saray geleneklerinde nadiren rastlanan biçimde, Murad'ın şehzadelik yıllarında tek eşli bir hayat sürdüğü, Safiye dışında hareme başka bir kadın almadığı özellikle vurgulanmıştır. Genç prens, Safiye'nin aşkına ve sadakatine öylesine bağlanmıştı ki Manisa'daki saraylarında, sanki kendi küçük ailelerini kurmuş gibiydiler. 1574 yılı, Safiye'nin kaderini yeniden çizecek bir yıl oldu.
O kış, Şehzade Murad'ın babası Sultan II. Selim vefat etti ve Şehzade Murad tahta çıkmak üzere İstanbul'a çağrıldı. Safiye, sevgili eşinin yanında İstanbul'a, Topkapı Sarayı'na doğru yola çıktı. Artık bir şehzadenin gözdesi değil, Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın başkadını olacaktı. İstanbul'a vardıklarında Safiye Sultan, protokolde Başhaseki Sultan olarak yerini aldı. Topkapı Sarayı'nın altın yaldızlı kapılarından içeri girerken hissettikleri karmakarışıktı. Murad'ın sultan oluşuyla gücünün doruğuna ulaşacağını biliyor. Fakat sarayın ihtişamı ve bilinmezlikleri de yüreğini titretiyordu. Gözlerinin önünde uzanan devasa Topkapı kompleksi, kubbeleri, mermer avluları ve haremin yüksek duvarlarıyla Safiye'yi hem büyülüyor hem de ürkütüyordu. Omuzlarında ipek bir ferace, başında değerli taşlarla bezeli bir duvakla, yeni valide Sultan Nurban'ın önderliğinde harem dairesine alındı. Artık Osmanlı saltanatının kalbindeydi. Güzelliği ve zekasıyla sadece bir erkeği değil, koca bir imparatorluğun kaderini etkileyecek yola çoktan girmişti. 3. Murad'ın tahta geçtiği ilk yıllarda Safiye Sultan, Osmanlı sarayında benzeri az görülmüş bir etki kazandı. Padişahın genç ve gözde eşi olarak, gerek Murad'ın şahsına olan nüfuzu gerekse devlet işlerine dair fikirleriyle öne çıkmaya başladı. Murad, geleneksel olarak haremde çok sayıda kadın bulundurması beklenen bir padişah olmasına rağmen, saltanatının ilk zamanlarında da Safiye'ye sadık kaldı. Bu dönemde saray içinde Safiye Sultan'ın konumu adeta resmi nikahlı eş gibiydi. Kimi kaynaklar onun 3. Murad'la nikahlandığını bile iddia etmişlerse de, yabancı elçiler bunun doğru olmadığını not düşerler. Yine de Murad ve Safiye arasındaki bağ öylesine kuvvetliydi ki padişahın gönlü uzun süre ondan başkasını aramadı. Bu durum, tek eşli padişah imajına yakın bir tablo çizmişti. Ne var ki Safiye'nin padişah üzerindeki bu etkisi, sarayda bazı çevreleri rahatsız ediyordu. Özellikle de yeni valide sultan olan kayınvalidesi Nurben Sultan için, oğlunun tek bir kadına bu denli bağlı olması kabul edilebilir değildi. Nurben Sultan, Safiye'nin nüfuzunu hem oğluna hem de devlet idaresine bir tehdit olarak görmeye başlamıştı. Dahası, hanedanın tek erkek varisi olarak sadece Safiye'nin oğlu Mehmet'in bulunması da riskliydi. Olası bir hastalık ya da siyasi karışıklık halinde, Osmanlı hanedanı tek varisle tehlikeye girebilirdi. Bu nedenle Nurben Sultan, bir yandan Safiye'yi saraydaki güç dengelerinde dengelemek, diğer yandan hanedanın devamı için torun sayısını arttırmak amacıyla harekete geçti. Valide Sultan'ın himayesindeki deneyimli cariyeler ve saray görevlileri, Padişah Murad'a yeni gözde adayları sunmaya başladılar. Rivayete göre Murad'ın önüne neredeyse her gün taze ve alımlı bir cariye çıkarılıyor. Dikkatinin Safiye'den uzaklaştırılması hedefleniyordu. Nurben Sultan'ın kızları olan İsmihan Sultan ve Gevherhan Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan gibi güçlü hanım sultanlar da bu tertipte kayınvalidenin yanında yer aldılar. Safiye Sultan, sarayda bir anda kendini tecrübeli ve nüfuzlu rakiplerin ortasında bulmuştu. Haremdeki entrikalar giderek kızışırken, Padişah 3. Murad, her ne kadar başka kadınlarla da birlikte olmaya başlamışsa da, kalbinin sultanı hala Safiye'ydi. Saray kadınları onu gözden düşürmek istese de Murad'ın gözü yine en sevdiği Hasekisini arıyordu. Safiye Sultan, eşinin başka kadınlarla vakit geçirmeye başlamasının acısını içinde yaşadıysa da metanetini korudu. Murad'ın her geri dönüşünde onu sevgiyle, akıllıca sözlerle karşıladı. Aralarında görünmez bir bağ vardı ve bu bağ, saraydaki onca güzel kadına rağmen Murad'ı Safiye'ye tekrar döndürüyordu. Yine de Safiye, bu dönemde kolay günler geçirmedi. Kendisini kıskanan veya politik nedenlerle istemeyenler yüzünden bir süre padişahın ilgisinin bölündüğünü gördü. Sarayda bir güç savaşı yaşanıyordu ve Safiye Sultan, bu savaşta zarif bir kumandan edasıyla strateji geliştirmek zorundaydı. Bir tarafta Valide Nurben ve onun deneyimli ekibi, diğer tarafta genç ama zeki Safiye Sultan. 1580'li yıllara gelindiğinde Safiye'nin azimli bekleyişi sonuç vermeye başladı. Önce onu en fazla zorlayan isimlerden Mihrimah Sultan 1578'de, ardından en büyük hasmı Nurben Sultan 1583'te hayata gözlerini yumdu. Kayınvalidesinin ölümünden sonra Safiye Sultan, padişah üzerindeki nüfuzunu artık hiç kısıtlama olmaksızın kullanmaya başladı ve haremdeki iktidarı perçinlendi. 1585 yılına gelindiğinde saraydaki güçlü kadın düşmanlarının hiçbiri hayatta değildi.
Safiye'nin konumunu sarsabilecek valide sultan veya hanım sultan kalmamıştı. Yine de haremde tamamen rakipsiz olduğunu söylemek zordu. Zira Padişah Murad'ın diğer cariyelerinden bazıları da Haseki Sultan unvanıyla anılmaya başlamıştı. Mihriban, Şahuban, Nazperver, Şemsiruhsar, Fahriye gibi hasekiler ayrı dairelerde padişahın ilgisini çekmeye çalışıyorlardı. Safiye Sultan, artık haremin fiili hakimi olsa da, ortaya çıkabilecek her engeli bertaraf etmek için dikkatini elden bırakmadı. Bu yıllarda Safiye'nin en büyük destekçileri arasında, sarayın kilit noktalarındaki iki önemli hadım ağası Kapı Ağası Gazanfer Ağa ve Darüssade Ağası yani harem sorumlusu Osman Ağa bulunuyordu. Bu sadık hizmetkarlar sayesinde haremde ve hatta devlet işlerinde Safiye'ye danışılmadan adım atılamaz hale gelmişti. Padişah Murad da, devlet idaresinde yıllardır yanında bulunan tecrübeli Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579'da öldürülmesinden sonra boşluğu Safiye Sultan'ın doldurmasına itiraz etmedi. Belki de memnundu bile. Safiye Sultan, kocasının hükümdarlığının son yıllarında sadece haremin değil, saray siyasetine de yön veren nüfuzlu bir figür olarak parıldıyordu. Topkapı Sarayı'nın yüksek duvarlarla çevrili harem dairesinde, ihtişamlı odaların ardında görünmez bir iktidar mücadelesi sürüp gidiyordu. Safiye Sultan'ın genç yaşta ulaştığı konum, saray geleneğinde alışıldık hiyerarşiyi altüst etmişti. Valide Sultan Nurben, yılların tecrübesine sahip kudretli bir kadın olarak, bu genç gelinin kendi oğlunu etkilemesinden rahatsızlık duyuyordu. Haremde her köşeye nüfuz eden Nurben Sultan, altın sırma işlemeli koltuk minderi üzerinde etrafına buyruklar yağdırırken Safiye Sultan'ı da göz hapsinde tutuyordu. İkili arasındaki ilişki, zarafet ve nezaket görüntüsü altında gizli bir çekişmeye dönüşmüştü. Safiye Sultan, kayınvalidesine her zaman hürmet gösteriyor, elini öpüyor ve itaatkar davranıyordu. Ancak içten içe onun kendisini saraydan uzaklaştırmak istediğini biliyordu. Nurben Sultan ise gelininin güzelliğinin ve zekasının farkındaydı. Belki de gençliğinde kendi yükselişini hatırlıyor ve Safiye'de eski bir rakibinin gölgesini görüyordu. Harem içindeki bu çatışma açık bir kavgadan ziyade entrika şeklinde tezahür etti. Valide Sultan, haremin kadim kurallarını ve nüfuz ağını kullanarak Safiye'yi etkisizleştirmeye çalıştı. Saray hizmetkarları ve cariyeler üzerindeki denetimiyle Safiye'nin attığı her adımı izletiyor. Onu padişahtan uzaklaştırmanın planlarını kuruyordu. En etkili kozlarından biri, Murad'a yeni gözde cariyeler sunmaktı. Nurben Sultan'ın emriyle güzelliğiyle nam salmış cariyeler özenle seçilip eğitimden geçiriliyor. Sonra padişaha takdim ediliyordu. Örneğin bir akşam, Murad'a doğum günü hediyesi olarak İtalyan asıllı göz kamaştırıcı bir cariye sunuldu. Başka bir gün, İran'dan gelen efsanevi güzellikte bir cariyenin dansı padişahın huzurunda sergilendi. Amaç, Murad'ın gönlünü Safiye'den uzaklaştırmaktı. Bu genç kadınlar haremde Safiye'ye selam verirken bile onun rakibi olduklarını biliyorlardı. Safiye Sultan ise bu durumda soğukkanlılığını korudu. Her yeni gelen cariyeye nazik davrandı. Onlara bilgelikle yaklaştı ancak ardında Valide Sultan'ın olduğunu seziyordu. Nitekim her gece Murad'ın yolu yine Safiye'nin odasına düşüyordu. Diğer cariyelerin onca çabasına rağmen, 3. Murad'ın aklı çoğu zaman en sevdiği Safiye'de kalıyordu. Safiye'nin zarafeti ve sohbeti, padişahın gözünde hiçbir zaman sönmedi. Bu da Nurbanu Sultan ve yandaşlarını hüsrana uğratıyordu. Yıllar süren bu güç mücadelesi boyunca Safiye Sultan büyük bir sabır ve ustalıkla hareket etti. Kayınvalidesine karşı asla açıktan saygısızlık etmediği gibi, padişaha da harem içi çekişmelerle ilgili şikayetlerini mümkün olduğunca az dile getirdi. Bunun yerine, Murad'ın kalbindeki yerine güvenerek pozisyonunu sağlam tutmaya çalıştı. Bir keresinde, Valide Nurbanu'nun düzenlediği bir ziyafet sırasında, Safiye Sultan'ın yanına adeta tesadüfen çok güzel bir cariye oturtuldu. Bu cariye, gecenin ilerleyen saatlerinde Murad'a şarkı söyleyip dans ederken Safiye sadece gülümseyerek izledi ve padişahın koluna hafifçe dokunmakla yetindi. Murad'ın bakışları bir an yeni cariyeye kaymış olsa da, Safiye'nin dokunuşuyla tekrar sevgi dolu bir ifadeyle Safiye'ye döndü. Bu küçük an, haremdeki dengeleri özetliyordu. Nurbanu Sultan cepheye sürekli takviye gönderse de, Safiye Sultan kaleyi içeriden terk etmiyordu. 1583 yılında Nurbanu Sultan'ın vefatı, haremde yeni bir dönemin kapısını araladı. Safiye Sultan, kayınvalidesinin cenaze töreninde tüm vakar ve hüznüyle ön safta yer aldı.
Etrafındaki herkes onun zaferini ilan edercesine bir rahatlama yaşadığını düşünse de Safiye'nin yüzünde kibirli bir ifade yoktu. Aksine, her yükseliş bir düşüş barındırır dercesine temkinliydi. Nurbanu Sultan'ın ölümünden sonra Safiye'nin önünde ciddi bir engel kalmamıştı. Saray kadınları arasında en yüksek mevki sahip kişi artık oydu. Padişah üzerindeki etkisi sayesinde devlet işlerinde de sesi daha gür çıkmaya başladı. Murad'ın kız kardeşleri Gevherhan ve Esmehan Sultanlar da evlilikleri ve kendi saray çevreleriyle meşgul olduğundan Safiye'ye karşı organize bir kadın muhalefeti kalmamıştı. Son rakiplerinin saf dışı olmasıyla Safiye Sultan, haremin mutlak hakimi konumuna erişti. Bu andan itibaren Topkapı Sarayı'nın kalbindeki kadınlar saltanatının yeni sultanı Safiye'ydi. Safiye Sultan'ı harem içinde böylesine güçlü kılan en önemli etkenlerden biri, onun padişahın hayattaki tek oğlu Şehzade Mehmed'in annesi oluşuydu. Osmanlı geleneğinde, padişahların en büyük sağ kalan oğulları tahtın varisi kabul edilir. Ve bu şehzadelerin anneleri de harem hiyerarşisinde en itibarlı konuma yükselirdi. Safiye Sultan da 3. Murad'ın en büyük ve uzun süre tek erkek evladının annesi sıfatıyla büyük saygı görüyordu. Oğlu Mehmet doğduğunda henüz bir şehzade gözdesi olan Safiye, ilerleyen yıllarda oğlunun saltanat yolundaki en büyük destekçisi ve koruyucusu haline geldi. Murat padişah olduktan sonra da Mehmet, Şehzadeci Erfah yani Veliaht Şehzade olarak görülmekteydi. Safiye Sultan, oğlunun gelecekte tahta çıkacağı bilinciyle onu en iyi şekilde yetiştirmeye gayret etti. Küçük Mehmet henüz Manisa'da beşikteyken annesi ona ninniler söylerken bile, belki günün birinde sultanım diye hitap edeceği anları hayal ediyordu. Şehzade büyürken Safiye onun eğitimini yakından takip etti. En iyi hocaların, lalaların görevlendirilmesi için Sultan Murad'a ricada bulundu. Nitekim Mehmet, devrin ileri gelen alimlerinden dersler alarak bilgili ve görgülü bir prens olarak yetişti. Safiye Sultan, oğlunun saray içinde de güvende olmasını önemsiyordu. Özellikle başka hasekilerin çocukları doğmaya başladığında, Mehmet'in konumunu sarsabilecek herhangi bir tehlikeye karşı tetikte kaldı. Sultan Murad'ın diğer eşlerinden de zamanla erkek çocukları dünyaya gelmiş olsa da Safiye'nin oğlu Mehmet doğum sırasına göre ağabeyleri olduğu için öncelikli veliahttı. Safiye Sultan, oğlunun bu avantajını korumak için padişah nezdinde etkisini kullanmaktan çekinmedi. Murad'ın gönlünde Mehmet'in ayrı bir yeri olmasını sağladı. Babayla oğul arasında sevgi dolu bir ilişki kurulmasına aracı oldu. Saltanatın ilk yıllarında Mehmet henüz çocuk olduğundan, padişahın tek erkek evladını üzerine titreyerek büyütmesi için Safiye her fırsatı değerlendirdi. Örneğin bir Ramazan günü, Murad'a şehzadesiyle birlikte Hırkay Saadet Dairesi'nde duaya gitmeyi teklif etti. Baba ve oğul kutsal emanetleri ziyaret ederken Safiye de geriden onları izledi. Bu manevi anda Murad'ın gözlerinde Mehmet'e karşı hem babacan bir şefkat, hem de bir gün tahta çıkacak olmanın verdiği gurur ışığını görmenin huzurunu yaşadı. 1583 yılında Şehzade Mehmet 17 yaşına geldiğinde, Osmanlı töresi gereği sancak beyliği yapması için Manisa'ya vali olarak gönderildi. Bu, veliaht şehzadelerin devlet tecrübesi kazanması için uygulanan bir gelenekti. Mehmet'in Manisa'ya gidişi Safiye Sultan için hem gurur hem hüzün vesilesi oldu. Bir yanda oğlunun devlet idaresini öğrenecek olmasıyla iftihar ediyor. Diğer yanda onu İstanbul'dan uzakta bırakacak olmanın endişesini taşıyordu. Safiye, padişahın yanında İstanbul'da kalmaya mecburdu. Zira haremin başkadını ve padişahın en gözde eşi olarak görevleri vardı. Oğlunu uzak bir şehre gönderirken gözyaşlarını içine akıttı. Mehmet giderken annesinin ellerine kapanıp dualarını aldı. Safiye Sultan oğluna güçlü olması, Allah'a ve babasına daima itaatkar davranması yönünde öğütler verdi. Genç şehzade Manisa'ya doğru yola çıkarken Safiye Sultan surların üzerinden ardından baka kaldı. Bundan böyle evladından sıkça haberler alacak, mektuplarla nasihatlerini iletecekti. Şehzadenin yanında güvendiği hadımlarını ve dadıları da göndermiş, oğlunun güvende olmasını sağlamıştı. Safiye için en zor olan, oğlundan uzakta geçen yıllarda sarayda siyasi oyunlara tek başına karşı koymaktı. Fakat güçlü olmak zorundaydı. Çünkü biliyordu ki bir gün Sultan Murad'ın ömrü bittiğinde, devleti emanet edeceği kişi onun oğlu Mehmet olacaktı. O güne dek Safiye Sultan, hem kendi konumunu korumalı, hem de oğlunun haklarını savunmalıydı. 3. Murad'ın hükümdarlığının son yıllarında,
Şehzade Mehmet Manisa'da tecrübe kazanırken Safiye Sultan da İstanbul'da gücünün zirvesindeydi. Padişahın sevgisini kazandığı ilk günden beri hayalini kurduğu an yaklaşıyordu. Oğlu tahta çıkacak ve kendisi valide sultan olacaktı. Safiye Sultan, tarihte pek az kadına nasip olacak bu güce neredeyse ulaşmış durumdaydı. 1595 yılı başlarında Sultan 3. Murat hastalandığında Safiye, bir yandan sevdiği eşinin rahatsızlığıyla kahroluyor, bir yandan da devlet içindeki dengeleri kolluyordu. Endişeli gözlerle hekimlerin saraya girip çıkışını izlerken, içten içe dualar etti. "Ya Rab, şifa ver sultanıma, ancak kaderin hükmü yaklaşmaktaydı." 1595 yılı Ocak ayında, Topkapı Sarayı'nın loş odalarından birinde 3. Murat son nefesini verdiğinde Safiye Sultan hayatının en büyük sarsıntılarından birini yaşadı. Uzun yıllarını paylaştığı, birlikte evlatlar büyüttüğü, onu bir cariyeden Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından birine yükselten eşi artık yoktu. Safiye Sultan, gözyaşlarına boğulduğu bu acı anın hemen ardından, vakur bir metanet kuşanıp harekete geçti. Zira şimdi sırada oğlu Mehmet'i tahta çıkarmak vardı. Şehzade Mehmet, babasının vefatı sırasında Manisa'da bulunuyordu. Sarayda haber gizlice ve süratle ona iletildi. Safiye Sultan, oğlunun güven içinde İstanbul'a ulaşması için tüm tedbirlerin alınmasını sağladı. Yılların deneyimiyle biliyordu ki padişah ölümlerinde doğabilecek kargaşa, hanedanın genç üyeleri için tehdit oluşturabilirdi. Neyse ki Şehzade Mehmet kısa sürede payitahta ulaştı ve herhangi bir karışıklığa meydan vermeden tahta çıktı. Babasının Ayasofya avlusundaki türbesine defni gerçekleştikten sonra, 27 Ocak 1595'te Osmanlı Devleti'nin yeni hükümdarı olarak biat aldı. Safiye Sultan da gözyaşları içinde fakat gururla, sarayın bir köşesinden bu töreni izledi. Artık oğlu sultandı ve kendisi de Osmanlı tahtının arkasındaki en nüfuzlu kişi olacaktı. Tahta çıkan 3. Mehmet'in ilk icraatı, Osmanlı teamüllerinin belki de en kanlı sayfası oldu. 19 şehzadenin bir gecede boğdurulduğu o dehşet sahnesi, saray duvarları ardında gerçekleşti. Bunlar, Sultan Mehmet'in üvey kardeşleri yani merhum Sultan Murad'ın diğer oğullarıydı. Sultan Mehmet, saltanatını güvence altına almak ve ileride çıkabilecek taht kavgalarını önlemek adına, Fatih Kanunnamesi'nde öngörüldüğü üzere kardeşlerini ortadan kaldırma yoluna gitti. Çoğu bebek ya da küçük yaşta olan bu masum şehzadelerin birer birer susturulması, Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir katliam olarak kayıtlara geçti. Bu kanlı gece boyunca Safiye Sultan, sarayındaki dairesinde sabaha kadar dua ederek ve acıyla içini çekerek bekledi. Her ne kadar bu korkunç emir oğlu tarafından verilmiş olsa da, devletin bekası uğruna böyle bir geleneğin olduğunu biliyordu. Yine de boğucu bir kederin yüreğine çöktüğü söylenir. Nihayet sabaha karşı her şey sona erdiğinde Safiye Sultan, hem oğlunun tek erkek evlat olarak kaldığının farkında olarak bir nebze rahatlamış, hem de onlarca gencecik canın yitip gitmesinin derin hüznünü yüreğine gömmüştü. Oğlunun culusu ile birlikte Safiye Sultan, valide sultan makamına yükseldi. Bu, Osmanlı Devleti'nde bir kadının erişebileceği en kudretli konumdu. Safiye artık padişahın annesi sıfatıyla sarayın mutlak hakimi, kadınlar dünyasının tartışmasız lideriydi. Haremdeki protokolde en öne geçti. Hüküm ve nüfuz bakımından devletin ikinci insanı sayılıyordu. 3. Mehmet, tahta çıkar çıkmaz annesine duyduğu saygı ve minneti gösterircesine, Valide Safiye Sultan'ın harçlığını, maaşını, günlük 3000 akçeye yükseltti. Bu miktar, kendinden önceki valide Nurben Sultan'ın 2000 akçelik gelirinden çok daha fazlaydı. Bu artış, Safiye Sultan'ın oğlu üzerindeki etkisinin bir nişanesi olarak görüldü. Nitekim Sultan Mehmet devlet yönetiminde de annesine büyük güven duyuyor. Önemli meselelerde onun fikrini almadan karar vermiyordu. Genç padişah deneyimsiz sayılırdı. 29 yaşındaydı ama ilk defa bu büyüklükte bir imparatorluğu yönetiyordu. Böyle bir dönemde, sarayda tecrübeli bir devlet adamı kadar tecrübeli bir valide sultanın varlığı onun için büyük bir destektir. Safiye Sultan, danışılan, sözü geçen ve gerektiğinde yönlendiren kişi haline geldi. Safiye Valide Sultan, oğlunun saltanatının ilk yıllarından itibaren devlet işlerinde perde arkasındaki gücü temsil ediyordu. Sadrazam atamalarından, önemli bürokratların görev değişikliklerine dek pek çok konuda onun onayı veya arzusu etkili olmaya başladı. Devlet adamları,
Valide Sultan'ın rızasını almadan terfi bekleyemez olmuştu. İstanbul halkı ve saray memurları bile Safiye Sultan'ın bu gücünü bildiklerinden, işlerini halletmek için onun yakın çevresine başvuruyor, aracılar arıyordu. Hatta bazen Valide Sultan atlı arabasıyla İstanbul sokaklarından geçerken, çaresiz halk arabasının önünü kesip dilekçelerini sunuyor ya da ondan yardım dileniyordu. Bu denli açık bir nüfus kullanımı, Osmanlı toplumunda daha önce Hürrem Sultan ve Nurbanu Sultan dönemlerinde görülmüşse de Safiye Sultan'ınki adeta yeni bir zirveydi. Oğlunun hükümdarlığında devlet idaresinin görünmez ortağı gibiydi. 1596 yılında Sultan Mehmet, Avusturya cephesine sefere çıktığında yaklaşık 1 milyar akçelik koca bir hazineyi annesinin kullanımına bırakmıştı. Padişah İstanbul'dan uzaktayken, merkezdeki atama ve devlet işlerinin pek çoğuna Safiye Sultan doğrudan müdahil oldu. Ne var ki bu derece sınırsız iktidar, ona karşı bazı çevrelerde nefretin birikmesine de yol açtı. Saray bürokrasisinde yerinden edilenler, rüşvet vermeden ilerleyemeyenler ve özellikle ordu mensupları, Valide Sultan'ı sorumlulardan biri olarak görmeye başladılar. Safiye Sultan yalnızca iç siyasette değil, dış politikada da etkisini hissettiriyordu. Eşi Sultan Murad'ın zamanından beri yabancı hükümdarlarla mektuplaşmaya başlamış olan Safiye, Valide Sultan olunca bu ilişkileri iyice geliştirdi. Özellikle İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile kurduğu dostane mektuplaşma, tarihe ilginç bir not olarak geçmiştir. 1593'te Kraliçe Elizabeth, Safiye Sultan'a mücevherlerle süslenmiş kıymetli bir portresini gönderdi. Safiye de karşılığında kraliçeye gümüş işlemeli bir kaftan, yine altın ve gümüş nakışlı değerli mendiller ve kuşaklar hediye etti. Bu karşılıklı hediyeler ve mektuplar, Safiye Sultan'ın diplomatik bir aktör haline geldiğini gösteriyordu. İngiliz elçisi Edward Barton, Valide Sultan'a takdim ettiği hediyeler sayesinde İstanbul'daki tayinlerde etkili olabilmişti. Kraliçe Elizabeth 1599'da Safiye Sultan'a Avrupa tarzında süslü bir at arabası hediye ettiğinde, Safiye bu eşi benzeri görülmemiş araca binip İstanbul sokaklarında gezintiye çıkmış, halk şaşkınlıkla bu gösterişli arabayı seyretmişti. Öte yandan Safiye Sultan, Venedik Cumhuriyeti ile de yakın ilişkiler kurmayı sürdürdü. Tıpkı kayınvalidesi Nurben gibi, Venedik çıkarlarına sıcak bakıyor. Venedikli elçilerin sunduğu kıymetli armağanları kabul ediyordu. Venedik elçisi Matteo Zane, raporlarında Safiye Sultan'ı sözünü tutan, güvenilir bir kadın olarak tanımlar ve elçiler kendisine hediye vermeyi teklif etmeden, onun onlardan istediği şeyi almayı bildiğini yazar. Bu sayede Safiye Sultan, Venediklilerin saraydaki en büyük dayanağı haline gelmiştir. Ancak Safiye Sultan'ın saraydaki sınırsız gücü, zamanla tehlikeli sonuçlar doğurmaya başladı. Özellikle maddi çıkar ilişkileri ve yolsuzluk iddiaları, merkezi idarede huzursuzluğa sebep oluyordu. Safiye Sultan'ın haremdeki en yakınlarından biri, ona sekreterlik ve kahyalık yapan Yahudi asıllı bir hanım olan saraydaki adı Kira Hanım olan Esperanza Malchi'ydi. Bu kadın, Valide Sultan adına dışarıyla irtibatları sağlıyor. Elçilerle hediyeler konusunda pazarlıklar yapıyor. Hatta devlet gelirlerinden bazılarını işletiyordu. 1 Nisan 1600'de beklenen patlama gerçekleşti. Paranın değerinin düşmesi ve ekonomik sıkıntıları da bahane eden bir grup kapıkulu askeri isyan başlattı. İsyancılar, hedeflerinden birinin Yahudi Kira kadın olduğunu açıkça dile getirdiler. Sonunda askerler Esperanza Malchi'yi ve yanındaki oğlunu saraydan çıkardıkları gibi feci şekilde katlettiler. Bu vahşi linç girişiminin ardında Safiye Sultan'ın parmağı olduğunu düşünen asiler, öfkelerini Valide Sultan'a da yönelttiler. Saray çevresinde Valide Sultan'ı isteriz nidaları dolaşıyordu. O an Safiye Sultan belki de hayatında ilk kez ciddi bir can tehlikesi hissetti. Oğlu 3. Mehmet, isyancıları yatıştırmak için annesini uyaracağına dair söz vermek zorunda kaldı. Ancak bu vaatlerle öfke dinebildi. Safiye Sultan, büyük bir badireyi zar zor atlatmış, nüfuzunun sınırlarına dayanmıştı. Bundan böyle çok daha temkinli olması gerektiğini anladı. 1603 yılına gelindiğinde, Safiye Sultan'ı hedef alan bir başka huzursuzluk dalgası daha patlak verdi. Bu kez sarayda Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa ile Şeyhülislam Sunullah Efendi arasındaki çekişmelerin tetiklediği kargaşa Safiye'yi zor durumda bıraktı. Devlet erkanındaki gruplaşmalar, halkta ve askerlerde memnuniyetsizlik yaratmış, yine gözler Valide Sultan'ın üzerindeki etkiye çevrilmişti. İstanbul'da çıkan ayaklanmada asiler,
Safiye Sultan'ın sürgüne gönderilmesi talebiyle ayaklandılar. Oğlu Sultan Mehmet, öfkeli kalabalığı yatıştırmak için yine fedakarlıkta bulundu. Safiye'nin en güvendiği adamlarından, haremin kilit ağları olan Gazanfer Ağa ve Osman Ağa'yı görevden alıp öldürttü ve başlarını isyancılara teslim etti. Bu, Mehmet'in annesini korumak adına yaptığı acı bir fedakardı aslında. Zira bu iki hadım ağa sarayda Safiye'nin sağ kolu gibiydiler. Onların ortadan kaldırılmasıyla Valide Sultan bir nevi cezalandırılmış oldu. Ancak Safiye Sultan, gücünü tamamen yitirmemekte kararlıydı. Kısa süre sonra, Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa ile açık bir anlaşmazlığa düştü ve padişaha onun da idamını sağlattı. Devletin tepesinde bir fırtına gibi esen Safiye Valide Sultan, böylece kendisine muhalif olabilecek son güçlü devlet adamını da saf dışı bırakmış oluyordu. Aynı yıl Safiye Sultan, kendi geleceğini dahi tehdit eden bir olaya müdahale ederek saraydaki varlığını korudu. Oğlu 3. Mehmet'in büyük oğlu Şehzade Mahmud, 1587 doğumlu genç bir şehzadeydi ve annesi Halime Sultan ile birlikte sarayda yaşıyordu. Safiye Sultan bir gün, gelini Halime'nin gizlice bir falcıya mektup yazdırıp, oğlunun ne zaman tahta çıkacağını öğrenmeye çalıştığını haber aldı. Bu, Valide Sultan için affedilemez bir cüret anlamına geliyordu. Demek ki Halime Sultan, kendi oğlunu babasının yerine tahta hazırlama planları içindeydi. Safiye Sultan hemen harekete geçti. Sultan Mehmet'e durumu tehlikeli bir komplo gibi aksettirdi ve torunu Şehzade Mahmud'un tahtı ele geçirmeyi düşünecek kadar ileri gittiğine onu inandırdı. Mehmet, annesinin telkinleriyle canından bile kıymetli gördüğü evladını devletin bekası uğruna feda etmeye razı edildi. 1603 yılının soğuk bir gecesinde, henüz 16 yaşındaki Şehzade Mahmud, sarayın bir dairesinde sessizce boğduruldu. Genç şehzadenin annesi Halime Sultan ise eski saraya sürgüne gönderildi. Böylece Safiye Sultan'ın iktidarı önünde olası bir engel daha kaldırılmış oldu. Bu olay sarayda derin bir sessizlik ve korku bıraktıysa da Safiye Sultan, torununun ölümüne sebep olmanın vicdan azabını dışarıya belli etmedi. Yüzü her zamanki gururlu ifadesini takınmıştı. Belki içeride fırtınalar kopuyordu ama bunu kimseye göstermedi. Onun için önemli olan, oğlunun ve dolayısıyla kendi iktidarının emniyetiydi. Fakat kader, Safiye Sultan'a son bir darbe vurmaya hazırlanıyordu. 22 Aralık 1603 tarihinde, Sultan 3. Mehmet henüz 37 yaşındayken ani bir hastalık sonucu vefat etti. Safiye Sultan, tek dayanağı ve en büyük gücü olan oğlunu kaybedince adeta dünyası başına yıkıldı. Daha birkaç hafta evvel torunu Mahmud'un ölümünü sağlamışken, şimdi oğlunun ölüm haberiyle sarsıldı. Bu beklenmedik kayıp, sarayda yeni bir dönem başlatacaktı. 3. Mehmet'in henüz hayatta olan iki erkek evladı vardı. Şehzade Ahmet ve Şehzade Mustafa. Bu iki genç şehzade, babalarının ani ölümüyle Topkapı Sarayı'nda gözyaşları içinde bırakıldı. Osmanlı geleneğine göre, tahta çıkan yeni sultan, hayatta kalan kardeşlerini ortadan kaldırabilirdi. Fakat bu sefer durum farklıydı. Şehzade Ahmet henüz 13 yaşında bir çocuktu ve saltanatın yükünü omuzlayacaktı. Onun annesi Handan Sultan idi. Saray erkanı, devletin ileri gelenleri ve hatta Safiye Sultan bile belki de ilk kez aynı fikirdeydi. Böylesine genç bir sultan tahta geçince, devletin akıl hocasına ihtiyacı olacaktı. Safiye Sultan, bir anda kendisini torunu Sultan Ahmet'in babaannesi konumunda buldu. İki kuşak ardı ardına padişah gören ender, Osmanlı kadınlarından biriydi. Üstelik o güne dek hayatta olan bir padişah, babaannenin ne yapacağına dair bir emsal yoktu. Bu, Osmanlı Sarayı için yepyeni bir durumdu. 1. Ahmet 1609 yılında tahta çıktığında, Safiye Sultan henüz eski saraya gönderilmemişti. Geleneğe göre yeni padişahın annesi Handan Sultan derhal Valide Sultan ilan edildi. Safiye Sultan ise resmen Valide Sultan unvanını kaybetmiş oldu. Ancak haremdeki varlığı ve nüfuzu hemen silinip atılabilecek gibi değildi. Bir süre için Topkapı Sarayı'nda kaldı ve günlük 3000 akçelik yüksek maaşını almaya devam etti. Hatta bu maaş, yeni valide Handan Sultan'ın maaşından yüksekti ve bu durum bile haremin eski ve yeni güç odakları arasındaki gerginliğini yansıtıyordu. Sarayda fiilen iki valide sultan var gibiydi. Biri genç ve tecrübesiz Handan Sultan, diğeri devlet işlerine yıllarını vermiş Safiye Sultan. Bu çift başlı harem düzeni elbette sürdürülemezdi.
Osmanlı örfünde resmi bir büyük valide sultan makamı yoktu. Böyle bir unvanın oluşması ancak yıllar sonra Kösem Sultan döneminde gerçekleşecekti. 17. yüzyıl başında ise çözüm, eski valide sultanın saraydan uzaklaştırılmasıydı. Nitekim çok geçmeden genç Sultan Ahmet'in danışmanları ve annesi Handan Sultan, Safiye'nin saraydan gönderilmesine karar verdiler. 9 Ocak 1604 günü, İstanbul'da görkemli bir alay düzenlendi. Safiye Sultan, yanında yıllardır hizmetinde olan cariyeleri, musahipleri ve köleleriyle birlikte Topkapı Sarayı'ndan çıkarıldı. Bu, bir anlamda onun gücünün son gösterisiydi. Yüzlerce kişilik konvoy, atlar, arabalar ve develerden oluşan kafile halinde şehrin öte yakasındaki eski saraya doğru yola koyuldu. Halk sokaklara dökülüp bu muazzam geçit törenini seyretti. Bir devrin son buluşuna tanıklık ettiklerini belki sezdiler belki sezmediler. Rivayete göre Safiye Sultan, bunca yıl emek verdiği sarayından ayrılırken torununa içerlemiş bir halde lanetler okumuş, beddualar etmişti. Onun hırslı karakterini bilenler, bu tepkiye şaşırmadılar. Sarayda yalnızca 18 gün kalabilmiş, sonra gelini Handan Sultan tarafından adeta kapı dışarı edilmişti. Safiye Sultan'ın eski saraya kapatılmasıyla, onun etrafındaki tüm hizmetkarlar ve cariyeler de haremden uzaklaştırıldı. Adeta Topkapı Sarayı sil baştan boşaltıldı. Genç Ahmet tahta geçerken yanında ne tecrübeli devlet adamları kalmıştı, ne de saray kadınlarından etkin biri. Safiye Sultan giderken arkasında bir boşluk bıraktı. Onun uzun gölgesi çekilince, ileride Kösem Sultan gibi yeni yıldızların parlaması mümkün hale gelecekti. Böylece Safiye Sultan'ın Topkapı'daki yaklaşık 30 yıllık saltanatı sona erdi. O, eski sarayın sakin ve izole dünyasında yaşlanmaya mahkum edilmişti. Eski saray yılları, Safiye Sultan için bir nevi sürgün hayatıydı. İstanbul'un kalbi olan Topkapı'dan uzakta, şehrin diğer ucundaki bu eski saray, genellikle emekliye ayrılan valide sultanların ve saray kadınlarının ikametgahıydı. Safiye Sultan buraya yerleştikten sonra artık devlet işlerine karışamadı. Saray siyasetine yön veremedi. Yıllar yılı çevresinde pervane olan paşalar, elçiler, saray ağaları şimdi ondan uzaktı. Yine de itibarı büsbütün yok olmadı. Zira o, padişahın babaannesi ve eski valide sultan olarak Osmanlı hanedanının ulu bir çınarı sayılırdı. Eski sarayda kendine ayrılan bölümlerde kalabalık mahiyetiyle birlikte yaşamını sürdürdü. Arada bir Topkapı Sarayı'ndan veya torunlarından haberler alıyor. Belki küçük torunlarıyla görüşmesine izin veriliyordu. Fakat iktidar ondan çoktan uzaklaşmış, devrin yeni kadın aktörleri sahneyi devralmıştı. Handan Valide Sultan 1605'te genç yaşta öldüğünde bile Safiye Sultan'ın geri dönüşü söz konusu olmadı. Protokolde babaannelere yer olmadığından, Osmanlılar büyük validesini emeklilikten çağırmayı hiç düşünmediler. Safiye Sultan yılların hatıraları ve özlemleriyle eski sarayın sakin avlularında gezinirken, bir devrin kapandığının farkındaydı. Kadınlar saltanatı denen dönemin en parlak simalarından biri olarak, kendi saltanatının sona erdiğini kabullenmek zorundaydı. Safiye Sultan ise kendisine ayrılmış emeklilik hayatında, İstanbul'daki gelişmeleri uzaktan izlemek ve hatıralarıyla yaşamak durumundaydı. Bu dönemde Safiye Sultan, her ne kadar aktif siyasetten elini çekmiş olsa da, Osmanlı hanedanının büyüğü olarak saygı görmeye devam etti. Saraydan uzak olmasına rağmen oğlu 3. Mehmet sağlığında, annesinin maaşının eski sarayda da ödenmesini vasiyet etmişti. Bu sayede Safiye Sultan, eski sarayda da günlük 3000 akçe maaşını almaya devam etti. Hala muazzam bir serveti vardı ve bu serveti hayır işlerinde kullanmaya gayret etti. Eski sarayda geçirdiği yıllarda ibadete ve hayır işlerine daha çok zaman ayırdığı, düzenli olarak fakirlere sadaka dağıttığı, borçlu mahkumların borçlarını ödediği rivayet edilirdi. Bu, belki de geçmişin günahlarına bir kefaret arayışıydı. Ömrünün son demlerinde, güç hırsının yerini kabullenmişlik ve sükunet aldı. Safiye Sultan, iki torununun, Sultan Ahmet ve kısa bir sürede olsa Sultan Mustafa'nın padişahlığını gördü. Safiye Sultan, 1618 yılının sonlarında artık 60'lı yaşlarının sonunu yaşayan bir hanımefendiydi. Ocak 1619'da, eski saraydan payitahtın bir ziyareti için ayrıldığı sırada aniden rahatsızlandı. Hekimler hemen müdahale etseler de, o günün akşamında Safiye Sultan hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebi kesin olarak kayıtlara geçmedi.
Ancak ani gelişine bakılarak bir kalp krizi ya da beyin kanaması olabileceği düşünüldü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü valide sultanlarından biri, artık bu fani dünyadan göçmüştü. Haber saraya ulaştığında, Sultan Ahmet'in yerine tahta çıkan genç Sultan II. Osman, Genç Osman dönemiydi. Hanedanın yaşlı büyükannesi için gereken hürmet gösterildi ve cenazesi, yıllar önce çok sevdiği eşinin yanına, Ayasofya Camii avlusundaki 3. Murat Türbesi'ne defnedildi. Safiye Sultan, böylece hayattayken yanında olamadığı kocasının yanı başına, ebedi istirahatine kavuştu. Cenaze töreni büyük bir sükunetle gerçekleşti. Devrin kronikleri, onun için dualar edilip Kur'an okunduğunu ve eski saray halkının matem tuttuğunu yazar. Sevenleri kadar sevmeyenleri de olan bu kudretli kadın, ardında bıraktıklarıyla tarihe mal oldu. Safiye Sultan, geride yalnızca hatıralar değil, gözle görülür eserler de bıraktı. Valide Sultanlığı döneminde hayır işleri ve mimari faaliyetlere önem veren Safiye, 9 Nisan 1598'de İstanbul Eminönü'nde kendi adıyla anılacak bir caminin temelini attırdı. O, bir imparatorluğun en mahrem kalbindeki kadınlar dünyasında hem sevilmiş hem nefret edilmiş, ihtişamlı saray salonlarında fısıltılara, sokaklarda efsanelere konu olmuştur. Osmanlı'nın kadınlar saltanatı denilen döneminde, Safiye Sultan ismi gücün, entrikanın, diplomasinin ve anneliğin sembollerinden biri olarak parlamıştır. Doğduğu coğrafya ve ailesi hakkındaki belirsizlikler bile, onun etrafındaki esrar perdesini kalınlaştırmış. Romanlara, tiyatrolara ilham veren bir karakter haline gelmiştir. Ölümünün ardından geçen yüzyıllar içinde halk arasında kimi zaman devletin düzenini bozan hırslı valide olarak tenkit edilmiş, kimi zaman da evlat sevgisiyle hareket eden fedakar bir sultan diye merhametle anılmıştır. Bugün İstanbul'da Yeni Cami'nin avlusunda dolaşanlar, caminin bir köşesinde Safiye Sultan'ın yarım kalan hayallerinin izlerini bulabilirler. Safiye Sultan'ın hayatı, bir cariyelikten imparatorluğun kalbine uzanan ve oradan sessiz bir yalnızlığa doğru süzülen eşsiz bir öyküdür.